Şöyle bir gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Mezopotamya'nın o sarı, tozlu rüzgarları esiyor ve Dicle ile Fırat'ın kıyılarından kulaklarımıza binlerce yıllık bir destan fısıldıyor. Hadi gelin biz de o fısıltının peşine takılalım birlikte. O eski çivi yazılı tabletlerin satır aralarına dalalım ve sadece tanrıların değil, hepimizin yani insanlığın varoluşuna ve kaderine dair yazılmış ilk büyük hikayeye doğru bir yolculuğa çıkalım. Yolculuğumuzun ilk durağı, her şeyin tam bir kaos olduğu, henüz hiçbir şeyin şekillenmediği bir dünya. Zamanın bile henüz tam başlamadığı bir an. Ve işte o anda tanrılar dünyaya ayak basıyor. Peki kim bu gizemli Anunnakiler? Onlar göklerin en yüce tanrısının soyundan gelen adeta evrenin mimarları. Ve görevleri mi? Görevleri devasa, bu karmakarışık, vahşi dünyayı alıp yaşanabilir bir yere dönüştürmek. Yani medeniyeti kurmak. Ve tabii ki her büyük destanda olduğu gibi bu hikayenin de merkezinde iki zıt karakter, iki kardeş var. Biri fırtınalar kadar sert, düzen ve disiplin aşığı komutan Enlil. Diğeri ise derin sular gibi bilge ve bir o kadar da kurnaz, yaratıcı Enki. Biri ateş, diğeri su gibi ve onların arasındaki bu bitmek bilmeyen çekişme sadece tanrıların değil, tüm dünyanın kaderini şekillendirecekti. Şimdi yolculuğumuzda biraz daha ilerleyelim. Bu ilahi düzen kurma projesi nasıl oldu da büyük bir krize dönüştü ona bakalım. Çünkü perde arkasında ağır işlerin altında ezilen tanrılar arasında büyük bir fırtına kopmak üzereydi. Şöyle bir düşünün, Anunnakiler yani üst düzey yöneticiler planları yaparken bütün pis iş, bütün Angarya, İgici denilen alt kademe tanrıların omuzlarındaydı. Ve bu bir gün, iki gün değil, binlerce yıl sürdü. Evet, yanlış duymadınız. Tam binlerce yıl boyunca durmadan, dinlenmeden çalıştılar. Ama takdir edersiniz ki her sabrın bir sonu var değil mi? Ve işte o gece olan oldu. İnenigiler topluca artık yeter dedi. Gözünüzde canlandırın o anı. Binlerce tanrı, komutanları Enlil'in tapınağını kuşatıyor ve binlerce yıldır ellerinden düşürmedikleri kazmalarını, küreklerini dev bir ateşe atıyorlar. İşte bu kayıtlara geçmiş tarihin ilk göreviydi ve tanrıların dünyası bir iç savaşın eşiğine gelmişti. İşte tam da bu kaosun, bu büyük krizin ortasında hiç beklenmedik, dahiyane bir çözüm ortaya çıktı. Şimdi destanımızın belki de en kritik anına, hepimizin hikayesinin başladığı o noktaya, yani insanlığın yaratılışına tanıklık edeceğiz. Enlil sorunu kaba kuvvetle bastırmaya çalışırken sahneye yine o bilge ve kurnaz tanrı Enki çıkıyor, konseyin ortasına geliyor ve masaya herkesin kaderini değiştirecek o devrimci fikri koyuyor, bir işçi yaratalım diyor. Peki nasıl yaptılar bunu? Dünyanın çamurunu isyan eden tanrılardan birinin kanıyla yani ilahi bir özle yoğurdular. Ortaya çıkan ilk varlığa Lulu adını verdiler. Yani ilk insan. Vücudu topraktandı, ölümlüydü ama damarlarında tanrıların kanı, içinde onların nefesi vardı ve böylece o ağır yük tanrıların omuzlarından alınıp insanın omuzlarına bırakıldı. Her şey çözüldü mü sandınız? Tam tersi. Yolculuğumuzun bir sonraki durağı bu yeni düzenin nasıl korkunç bir felakete yol açtığını gösteriyor. Çünkü insanlık tabiri caizse biraz fazla başarılı oldu. Çoğaldılar, yayıldılar ve çok fazla gürültü yapmaya başladılar. Peki tahmin edin bu gürültüden kim rahatsız oldu? Elbette bizim düzen ve sessizlik takıntılı komutanımız Enlil. Artık insanların o bitmek bilmeyen gürültüsünden, neşesinden, kavgasından o kadar bıkmış ki radikal bir karar alıyor. Çözümü basit. İnsan ırkını bir tufanla tamamen yeryüzünden silmek. Bu hikaye size de tanıdık geldi mi? İşte bu bildiğimiz o büyük tufan efsanesinin en eski orijinal versiyonu. Enlil fermanı veriyor ama yaratıcı Enki kendi eserinin yok olmasına izin vermiyor. Yine zekice bir yol buluyor. Kuralları çiğnemeden bir kamış duvarın arkasından sadık kulu Ziuzudu'ya fısıldayarak onu uyarıyor. Tufan koptuğundaysa tanrıların kendisi bile yarattıkları felaketten dehşete düşüyor. Sular çekildiğinde bir de bakıyorlar ki ortada onlara kurban sunacak tek bir insan bile kalmamış. İşte o an büyük bir pişmanlık yaşıyorlar. Ve işte geldik yolculuğumuzun son etabına, belki de en gizemli kısmına. Şimdi bu inanılmaz destanın arkasındaki sır perdesini aralayacağız. Mit ve gerçek nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Peki bu tanrıların gücü nereden geliyordu? Şöyle düşünün, evrenin bir tür işletim sistemi, bir kaynak kodu var. Sümerliler buna Me diyordu. Ve bu kodlar kader tabletleri denilen tabletlerde yazılıydı. Bu tabletler kimin elindeyse patron oydu. O kadar basit. Krallığı o verir, yasaları o koyar, yağmuru o yağdırırdı.
Sümer krallarının sürekli bizim krallığımız gökten indi demesi de tam olarak bu yüzdendi. Peki, işin mitolojik kısmını bir kenara bırakıp tarihsel olarak bakarsak bu tanrılar aslında neyi temsil ediyordu? Olay aslında şuydu. Mezopotamya'da yaşayan insanlar etraflarındaki doğa güçlerini anlamlandırmaya çalışıyorlardı. Enlil dedikleri şey aslında Dicle ve Fırat'ın her şeyi alıp götüren o korkunç yıkıcı selleriydi. Enki ise aynı nehirlerin tarlalara can veren bereketiydi. Biri yıkım, diğeri yaşam, biri kaos, diğeri düzen. Şimdi gelelim günümüze. Anunnaki dediğimizde birçoğumuzun aklına hemen uzaylılar, antik astronotlar geliyor değil mi? Şunu bir netleştirelim, bu teoriler 20. yüzyılda ortaya çıkmış modern yorumlar, yani kurgular. Ama peki neden bu kadar popüler oldular? Çünkü bu orijinal Sümer metinleri gerçekten de şaşırtıcı derecede detaylı. İçlerinde öyle astronomik bilgiler, öyle karmaşık yaratılış hikayeleri var ki binlerce yıl sonra bile insan okurken acaba demekten kendini alamıyor. Ve işte bu destansı yolculuğun sonunda aklımızda o büyük soru kalıyor. Bu binlerce yıllık tabletlerde okuduklarımız gerçekten de gökyüzünden inen tanrıların hikayesi mi? Yoksa aslında toprağa kök salmış bizim gibi insanların, yani binlerce yıl önceki atalarımızın en büyük korkularının, umutlarının, isyanlarının ve hayatta kalma mücadelelerinin bir yansıması mı? Belki de cevap tanrıların hikayesine bakarken aslında aynada kendi yüzümüzü görmemizde saklıdır. Ne derseniz?